Martin Heidegger'in Metafizik Nedir adlı o kısacık ama bir o kadar da sarsıcı metnine dalıyoruz bugün. Hazırsanız felsefenin en temel, en baş döndürücü sorusunun izini süreceğimiz bir yolculuğa çıkalım. Peki Heidegger bu devasa soruşturmaya nereden başlıyor dersiniz? Çok şaşırtıcı bir yerden, bilimin tam kalbinden. Bilim insanı ne der? Biz yalnızca var olanı inceleriz, onun dışında hiçbir şeyi. İşte Heidegger'in dehası tam da bu cümlenin sonundaki o küçümsenen kelimeye takılıyor. Hiçbir şey. Yani hiçlik. Bilimin konusunun dışına attığı, yok saydığı bu hiçlik de neyin nesi? İşte bu basit soruyla aslında en derin felsefi kuyulardan birine iniyoruz. Önce işe en bildiğimiz yerden, bilimin bize sunduğu o net ve aydınlık dünyadan başlayacağız. Ama sonra tam da o aydınlığın yarattığı kör noktaya bakacağız. Bilim, doğası gereği kendini tek bir şeye adamıştır. Var olanı, yani mevcudiyeti araştırmak. Bir fizikçi atom altı parçacıklara bakar, bir tarihçi geçmişteki olaylara, bir biyolog canlı organizmalara. Hepsinin ortak noktası ne? Hepsi de var olan, elle tutulur, gözle görülür, en azından bir şekilde tespit edilebilir bir şey ile meşguldür. Fakat işte tam burada tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Bilim kendi sahasını var olanlar diyerek çizerken bu sınırı neye göre çiziyor? Var olmayana göre. Yani sürekli biz bununla ilgilenmeyiz, konumuzun dışındadır diyerek aslında görmezden gelmek istediği o hiçlik kavramının etrafında dönüp duruyor. Onu dışarıda bırakmak için bile ondan bahsetmek zorunda kalıyor. O zaman asıl soru geliyor. Bilimin ciddiye almadığı ama bir türlü de dilinden düşüremediği bu hiçlik denen şey aslında ne? İşte Heidegger, bilimin bu masum görünen ifadesini alıp felsefenin en temel problemlerinden birine dönüştürüyor. Şimdi işin daha da çetrefilli bir kısmına geliyoruz. Hiçlik hakkında bir soru sormaya çalıştığımızda mantığın nasıl kendi kendine çelme taktığını göreceğiz. Soruyu en saf haliyle soralım. Hiçlik nedir? Bakın sadece bu soruyu sormak bile bizi mantıksal bir tuzağın içine çekiyor. Neden mi tuzak? Çünkü hiçlik nedir diye sorduğunuz anda siz aslında hiçliğe var olan bir şeymiş gibi davranıyorsunuz. Ona bir nelik atfediyorsunuz. Bu mantığın kendi kurallarını ihlal etmesi demek. Hiçliğin bir şey olması tanımı gereği imkansız. Bu sanki yuvarlak bir kareden bahsetmek gibi bir şey. Akıl burada duruyor. Ama Heidegger için bu bir çıkmaz sokak değil. Tam tersi. Bu bize çok önemli bir şeyin sinyalini veriyor. Eğer mantık ve dil hiçliği kavramakta yetersiz kalıyorsa, belki de hiçlik üzerine düşünülecek bir kavram değil, doğrudan deneyimlenecek bir şeydir. Belki de ona akılla değil, başka bir kapıdan yaklaşmamız gerekiyordur. Peki o kapıyı açacak anahtar ne? İşte Heidegger'e göre o anahtar, hepimizin bildiği ama felsefi derinliğini fark etmediğimiz temel bir ruh hali. Kaygı ya da onun deyimiyle havf. Heidegger'in hav dediği şey, bizim gündelik hayatta canım sıkılıyor dediğimiz o basit durumdan çok daha derin. Bu, nesnesi belli olmayan köklü bir iç daralmasıdır. Nedenini bilmediğiniz o tekinsiz his, işte bu duygu anında bize tanıdık gelen, anlamlı bulduğumuz dünya adeta bir bütün olarak elimizden kayar gider, geri çekilir. Bu ayrım gerçekten hayati. Bakın, korkunun her zaman bir nesnesi vardır. Saldırgan bir köpekten, gireceğimiz bir sınavdan, patrondan, bir şeyden korkarız. Ama hafta durum farklıdır. Ortada korkacak hiçbir şey yoktur. Sadece boğucu bir his vardır. Korku bizi paniğe sevk ederken tuhaf, rahatsız edici bir sakinlik getirir. Sanki her şey anlamsızlaşmış gibi gelir. Ve işte Heidegger'in bombayı patlattığı o cümle. Hof, hiçliği ifşa eder. Yani hiçlik dediğimiz şey öyle teorik, soyut bir kavram değil. O, bu derin ve nesnesiz bunaltı anında kendini bize gösteren, bir anda yüzümüze vuran bir deneyimdir. Perdeyi aralayan şey hof. Bu havsızlık anında ne olduğunu biraz daha aşalım. Etrafımızdaki eşyalar, insanlar, hedefler hiçbiri fiziksel olarak yok olmaz. Ama bizim için taşıdıkları anlam, o önem, işte o buharlaşır. Bizi dünyaya bağlayan tüm o anlam ipleri bir anda kopuverir ve geriye sadece devasa bir boşluk hissi kalır. İşte hiçliği deneyimlemek tam da budur. Peki, bu kadar tekinsiz, bu kadar rahatsız edici bir deneyimin sonunda ne var? İşte şimdi analizin zirve noktasına, hiçlikle yüzleşmenin getirdiği o inanılmaz aydınlanmaya geliyoruz, varlığın yeniden keşfine. Gelin süreci adım adım görelim. Önce o derin havf duygusu ortaya çıkıyor. Sonra gündelik hayatın koşturmacası, hedefleri, her şey anlamını yitiriyor. Bu anlamsızlığın tam ortasında hiçlik, elle tutulur bir gerçeklik gibi beliriyor. Ve işte tam da bu hiçlik zemin üzerinde varlık,
Yani bir şeylerin var olması olgusu artık sıradan bir gerçeklik olmaktan çıkıp bir mucizeye, bir hayret kaynağına dönüşüyor. Yani asıl mesele şu: Heidegger'e göre hiçlik varlığın zıttı, düşmanı değil. Tam tersi, varlığın o inanılmaz mucizesini deneyimleyebilmemizi mümkün kılan şeyin ta kendisi. Bir şeylerin var olmasının ne kadar tuhaf, ne kadar akıl almaz bir durum olduğunu ancak onların topyekün olmama ihtimaliyle, yani hiçliğin o soğuk nefesini ensemizde hissedince anlıyoruz. Bunu çok güzel bir benzetmeyle anlatabiliriz. Tıpkı o pırıl pırıl yıldızları görebilmek için önce güneşin batması, her yerin karanlığa gömülmesi gerektiği gibi. İşte hiçlik, varlığın o muhteşem yıldızlarının parlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu o zifiri karanlık gece gökyüzüdür. Ve artık tüm bu tekinsiz yolculuğun bizi getirdiği nihai durağa, metafiziğin o en temel sorusuna gelebiliriz. Varlığın o dipsiz hiçlik fonu üzerinde ne kadar garip, ne kadar mucizevi bir şekilde durduğunu deneyimledikten sonra artık felsefenin en derin sorusunu sormaya hazırız. Ve bu soru artık zihinsel bir egzersiz değil, varoluşun kendisinden kaynaklanan bir hayret nidasıdır. Neden bir bütün olarak var olanlar var da onun yerine koskoca bir hiçlik yok? Bu soru, bu Heidegger'e göre felsefenin başladığı yer. Cevaplanması gereken bir problemden çok içinde yaşanması, ağırlığı hissedilmesi gereken bir gizem. Heidegger bu soruya bir cevap vermez. Zaten amacı da bu değil. Amacı bizi var olmanın bu en temel gizemi karşısında hayret içinde, dona kalmış bir halde bırakmak. Çünkü ona göre gerçek felsefe hazır cevaplarda değil, bizi sarsan, uykularımızı kaçıran doğru sorularda başlar.